Merhaba dostlar. Bugün size Jana Herman'ın deneyimini anlatacağım. Jana 1985 yılında işte yeni evli, bir yıl olmamış henüz veya 1,5 yıl işte öyle. Çünkü 24 haftalık hamileyken ve eşi başka yerde çalışıyor. Ailesinin evinde iken rahatsızlanıyor ve bir cumartesi sabahı Jana'yı alıp hastaneye götürüyor babası. Ve hastanede hemen işte ağrı kesiciler vesaireler veriyorlar. O esnada alıp işte gün boyu gayet sakin teskinecilerle çoğunu uyuyarak geçirdim. Fakat diyor gece yarısı tam anlamıyla böyle herkesin uyuduğu bir saatte çişe gitme ihtiyacı hissettim diyor. Çişe gitme ihtiyacı hissedince hemşire geldi, hemşire beni aldı işte tekerlekli sandalyeyle götürürken bir şeyi fark etti. Doğum başlamış. Onun üzerine hemen şeye devam ettik, doğumhaneye. Orada beni yatırdılar işte ve çocuk doğmuyor diye çocukla işte uğraşıyorlarken birden işte çocuk kucağıma geldi. Yani doğdu çocuk kucağımda. Ben panik içindeyim. Böyle o haldeyken çocuğun nasıl yaptılarsa göbek bağını ucunu bağlamadan vesaire kesince etrafa kan fışkırmaya başladı oradan diyor. Ve ben o esnada birden bedenimi terk ettim. Bedenimi terk ettim işte hemşire, doktor hepsi koşturuyorlar etrafımda işte o kanı durdurmak için. Sonra doktorların kendi aralarında konuşurken çocuğun kız olduğunu söylediklerini duydum diyor. Ama bir takım sakatlıkları olduğunu söylediler diyor. Ben çok diyor ilgilenemedim o manzarayla. Ama diyor sonra baktım bir basket hani sandığı hemen yanımda diyor. O sandığın içinde bir işte çocuk görünüyor. Yani bir kız çocuğu görünüyor. Sonra birden oradan o çocuğun bulunduğu yerden bir bulut yükseldi diyor. Ben artık aşağıda olanlarla ilgilenmeden o bulutu izlemeye başladım ve bulutu takip ederek yükselmeye başladım diyor. Diğer ölüme yakın deneyimlerde olduğu gibi bir tünel görmedim ama bir tarafı mavi, bir tarafı kırmızı iki duvar vardı. Onun arasından çocuk gidiyordu. Ben de peşinde yükseliyordum diyor. Çocuk çok sevimli görünüyordu. O şeyin arasına, o iki duvarın arasına vardıktan sonra 2-3 yaşında bir kız çocuğu, uzun saçları olan haline dönüştü. Bana arada tebessüm ediyordu ve hızlı bir şekilde yükseliyordu diyor. Bir yere geldik. O geldiğimiz yerde ileride bir çit vardı diyor. Yani oraya giden yol da aynı şu şekilde tarif ediyor. Yani o gibi geldiğimiz dediğimiz yerde etraf altın rengi çimler var etrafta sağda ve solda. Ortada ise altın rengi kumlardan oluşan bir patika var. O diyor orada süzülürken ben de arkasından gidiyorum çocuğun. Bir çite geldik diyor. Çitin öbür tarafı yemyeşil hayvanlar filan da vardı ve ölmüş büyük annemi gördüm orada diyor. O çocuk devam etti ama benim çiti geçmeme izin vermediler. Çocuk diyor büyük annemin yanına gittikten sonra geri döndü. Geldi benim bacaklarıma o zaman nasıl bir bacak varsa sarıldığı sevgiyle diyor böyle hani anneye çağrılan çocuklar gibi. Sanki bir vedalaşmaydı diyor. Sonra tekrar gitti. Büyük annemin elinden tuttu ve o yeşilliğin sonrasındaki ışığın içine girip kayboldular diyor. O anda bir şeyi fark ettim. Olup biten her şeyi anlayabildiğimi ve her şeyin bilgisinin bende olduğunu fark ettim. Olup bitenleri, hayata dair olanları, dünyaya dair olanları başka bir şey daha gördüm diyor. Aslında bütün insanlar için bu var. Bütün insanlara bu bilgiler yüklü aslında. Hep diyoruz ya bazı videolarda da unutturulmuş insan nisyandan geliyor diye. Ve bazılarına bazen hatırlatılıyor o bilgilerin bazıları. Ve bu dünyada işte yeni bir keşif yapıldı, bilimsel bir ilerleme kaydedildi vesaire dediklerimiz aslında o bilgilerin hatırlanmasından ibaret. Ve sonrasında o da geri bedenine gönderiliyor. Ve nitekim 2-3 gün çıktıktan sonra hastaneden, bu tabii ertesi gün çocuğunu kaybettiği söyleniyor kendisine. O gördüğü çocuğunun ruhunun çıkışını ve öbür aleme gidişini
bir anne olarak tanık olmuş olmak belki çok üzücü ama öbür taraftan da bir vedalaşma fırsatı olması bakımından önemli. Diyor ki o zaman kırsal bir kesimde yaşıyorduk. Etrafta öyle hani psikolojik destek vesaire yoktu. Ben tam anlamıyla çökmüştüm diyor. Ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sonrasında işte 2 tane çocuğu oluyor. Tam zamanlı bir iş oluyor ve hayatını işte 1985'ten sonra 2011 yılına kadar normal devam ediyor. Bu arada tabii çocukları büyüyorlar, yetişkin insanlar oluyor. 2011 yılında çocuklarını ziyaret etmek için giderken bir trafik kazası geçiriyor. Ve orada bir ölüme yakın deneyim daha yaşıyor. Onun ayrıntılarını anlatmıyor bu videoda. Ama diyor ki bu ikinci ölüme yakın deneyimle, çünkü ilkini ben bir rüya olarak hep yorumlamıştım ve üzerinde hiç durmamıştım fakat o çocuğu kaybetmiş olmanın psikolojik etkisini aşamamıştım diyor. Sonrasında bu ikinci deneyim sonrasında önceki deneyimini de hatırlıyor ve orada yaşadıklarında ve onun bir ölüme yakın deneyim olduğunu da artık araştırarak öğreniyor. Bu dönemde gerçekten yani psikosomatik olarak çok ciddi sıkıntılar çektim tekrar diyor. Ama bu defa profesyonel destek alıyor. Ve hayata bakışım değişti ölümle, bu ikinci deneyimle beraber diyor. Çok böyle görünüşte mutlu ama içinde mutsuz olduğum evlilikten, eşimden ayrıldım. Her şeyi değiştirdim, hayatımı tamamen değiştirdim. Evet, annem ve çocuklarım evet aynı kaldılar ama diyor, onun dışındaki her şeyi değiştirdim. Ve ta çocuklukta başlayıp eğitimini aldığım sanata, resme geri döndüm diyor. Resim sanatında yeni teknikler keşfettim. Onlar bana öğretildiğini fark ettim diyor. Ve bugün hayatını hem işte hipnoz teknikleri, resim sanatı vesaire farklı bir boyutta kendisine özgü ve kendi anlamlandırı şekliyle Cana hayatını sürdürüyor. Canan'ın deneyimi bundan ibaret. Burada tabii enteresan bir şey. Hemen çocuğunun işte bedenini terk edip ruhlar alemine gidişini izlemiş olması, onun orada vedalaşmış olması, çocuğun orada bir yabancının değil de işte vefat etmiş büyük annesi görünümünde bir ışık varlığının ya da bir meleğin teslim almış olması, oradaki o çit, bu hep birçok deneyimde karşımıza çıkıyor. İşte ölüme yakın deneyim dediğimiz şey o. Aslında o çit ölümle yaşamın sınırı veya bariyer, her ne görürseniz bazen kapı görünüyor. Onu aşan geri dönemiyor. Cana onun için aşmasına izin verilmiyor. Bu dünyaya geri gönderileceklerin aşmasına izin verilmiyor. Yani o sınırı aşan, ölümün ötesine geçen birisinin artık geri dönmesine izin verilmiyor. Bunu burada da bir kez daha teyit etmiş olduk. Ve ondan sonraki hayatına yaptığı olumlu katkılar da ayrı. Gerçekten bu ölüme yakın dediğim kendi içinde çok değerli. Çok sakin, huzurlu ve ne istediğini bilen dingin bir yaşam sürmeye başladım diyor. Kendisine yeni bir sanat, yeni bir eğitim, onun için sanat okuluna da gidiyor, resmini, sanatının tekniklerinde geliştiriyor vesaire. Bugün bir ressam aynı zamanda. Böyle bir deneyimi var Canan'ın. Bugün sizinle onu paylaşmak istedim. Bu arada tabii hani işte bebeğini hamileyken kaybetmiş olanlar veya çok küçük yaşta kaybetmiş olanlar için de burada ciddi bir umut var aslına bakarsanız. Hep diyoruz ya, onlar masumlar ve doğrudan cennete gidiyorlar ve sizi cennette bekliyorlar. O cennette beklemenin, cennete gidişin bu deneyimde bir yöntemini görüyoruz. Teslim alıyor bir ışık varlığı veya bir melek doğrudan cennete, çocukların bulunduğu bir cennete, ilk aşamadaki o altın kumları geçtikten sonra çitin hemen öbür tarafındaki o yemyeşil mera gibi yerin içinde hayvanların da bulunması olması da enteresan. Onu da bu vesileyle hani hayvanlarını kaybetmiş olanlar için bir hayvan demek onlara doğru değil, evlatlarını ya da tüylü evlatlarını kaybetmiş olanlar için de bir teselli olabilir. Benim torunum var. Sen benim tek torunumsun dediğinde baba dede diyor, bir de tüylü torunum var, unutma dolmayı diyor. Kedisi var çünkü annesinin. Evet diyorum, torunum haklısın, bir sen varsın bir de tüylü torunum var diyorum. Dolayısıyla hayat bakımından hiçbir zaman yalnız olmadığımızı ve ölenlerimizin yokluğa gitmediğini Rabbim çeşitli vesilelerle bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Onun için kaybettiklerinize üzülmeyin. Kısa bir ayrılık. Şimdi diyeceksiniz ya hocam neresi kısa?
bir günü bile bir yıl gibi gelen bir ayrılığın neresi kısa olabilir? Tabii sonsuzluk bakış açısıyla bakarsanız, yani düşünün, biliyorsunuz dünyada yaşayanlara melekler sorduğunda ne kadar kaldınız siz dünyada diye ne diyorlar? Belki bir gün, belki bir günden de az diyorlar. Yani oranın yaşam süresi bakımından sonsuzluk karşısında dünya yaşamı sadece bir gün, belki ondan daha az. Bu kadar ayrılık yaşayacaksınız. Evet, içinde yaşarken çok uzun gelse bile. Sonrasında inşallah o sevdiklerinizle beraber, inşallah sınavı kazanmışsanız, bunu özellikle belirteyim, o alemde birlikte mutlu ve huzurlu yaşamaya sonsuza kadar, eğer istiyorsa iki tarafta, devam edeceksiniz. Burada önemli olan, yani sevdiklerinizle, kaybettiğiniz sevdiklerinizle birlikte olabilmeniz için bu dünya sınavını kazanmış olmanız lazım. Çünkü o bir nimet. Nimet ancak, yani ödül ancak sınavı kazananlara veriliyor. Yani aslında sınavı kaybedenler için ebedi bir ayrılık da bir ceza türü olarak varlığını sürdürecek orada. Onun için mutlaka bu dünyada sevdiklerini kaybedenlerin normal insanlara göre 2 fazla çalışıp bu sınavı mutlaka kazanmaya gayret etmesi lazım. Bu sınavı kazanmak için ne yapmak gerektiğini biliyorsunuz. Varlığın kaynağına, sonsuz kudret sahibine ve ruhundan bize üfleyene, yani Rabbimize irtibatı kesmeyeceksiniz, inancınızı yitirmeyeceksiniz. Aynı zamanda ahirete, onun işte gönderdiği meleklerine, peygamberlerine de inanacaksınız. Aslında bu inancı kendi içinizde hissederseniz zaten birçok şeyin farklı olduğunu göreceksiniz. Yani duayı bile eğer gerçekten samimiyetle ve Rabbinize doğrudan hissederek yapmışsanız, onun karşılığını bile bu dünyevi olarak da hemen görebiliyorsunuz. Herkes için aynı değil mutlaka, ama bir izleyicim yazmıştı, belki son videonun altındaki yorumlarda gördünüz. Hocam neye dua etsem, işte hulusi kalple, samimiyetle yaptığım zaman o oluyor diye. Bu enteresan şeyler, bu hayatın sırlarından birisidir. Tabii oluyor diye de anlatmayın, şükredin sadece. Kendinizi has tutun. Deşifre edilen sır tekrar yaşatılmaz. Onun için de böyle hani olağanüstü şeyler yaşayanların her zaman her şeyi anlatmaları doğru olmayabiliyor. Ben şu anda kendi aleyhime bir şey söylüyorum. Çünkü deneyimlerini benimle paylaşın dediğim insanlara şimdi diyorum ki sırlarınızı saklayın. Ama bu ikisi aynı şey değil. Zaten bize anlatmak isteyenler ya da anlatmak için içinde bir arzu duyanlar, onu artık insanlara anlatmasına izin verilenler ve hatta onun bir görev olduğu kendisine söylenenler. Onun için işlerinde bu şekilde bir iştiyak varsa bunun kendiliklerinden, kendi nefslerinden kaynaklanmadığını da bilsinler. Bu vesileyle bugün sizinle Canan'ın biraz farklı gelen bebeğiyle ilgili deneyimini paylaşmış oldum. Rabbim hep böyle huzurlu ve mutlu eylesin. Rabbim bütün çocuklarımızı hayırlı evlatlar eylesin, hayırlı insanlar eylesin. Zor bir devirde yaşıyoruz. Her gün yeni bebekler doğuyor. Son bir ay içinde etrafımda 4 çocuk dünyaya geldi. Beşincisi de gelmek üzere. Bunlara bakarak diyorsunuz ki kaçıncı kuşak çıkıyor size bizden sonra dünyaya ve ne tür bir dünyaya geliyorlar. Bizim yaşadığımız ve çocukluğumuzu geçirdiğimiz dünyadan tamamen farklı. Rabbim onların işlerini kolaylaştırsın. Ahir zamanın yaklaştığı, kıyametin yaklaştığı bir dönemde, her şeyin zorlaştığı bir dönemde elbette yeni çocuklar için de hayat bizimki kadar kolay olmayacak. Bizim kolay mı oldu? Hayır, değil. Benim kuşağım, benim yaşımdakiler çok şey yaşadılar bu dünyada ve bu ülkemizde. Elektriğin olmadığı bir dönemde bebek çocuktum ben, düşünün. Sonra elektrik gördük ve neler görmedik sonrasında. Her şeyi yaşadık. Dolayısıyla Rabbim doğacak, yeni doğan veya işte doğmuş olan çocuklarımızın, bebeklerimizin geleceğini hayırlı uğurlu eylesin. Onları da sınavlarını başarıyla vermeyi nasip etsin. Sizin de gönlünüzdeki bütün ağırlıkları alsın. Sizin dualarınız beni gerçekten ferahlatıyor, onu söyleyeyim. Yani içimde hissettiğim şu andaki ferahlık belki yüzüme yansıyordur. Ondan kaynaklanıyor. Rabbim istemedikten sonra bir yaprağın dahi düşmeyeceği inancını, her zaman inanıyorsunuz da inanmakla güvenmek ya da içinizde o teslimiyeti bulabilmek her zaman aynı değil. Şeytan sürekli dürtmeye, evham vermeye devam ediyor nefsinizle beraber. Ona rağmen onları dinlemeyip evet ben Rabbime gerçekten samimiyetle güveniyorum dediğinizde içinize bir ferahlık da geliyor.
Rabbim bütün işlerinizi kolaylaştırsın. Dünyevi ve uhrevi sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Ve hayatımızı imtihansız bir şekilde rahmetiyle, cömertliğiyle, başarılı bir sınav haline dönüştürsün ve hepimizi cennette buluştursun. Gönlünüzce olsun her şey. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.